Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda altın, dolar ve gümüş hareketlerine değineceğiz. Bizler için özellikle piyasalardaki dönen oyunlarda yem olmamak için küçük yatırımcı olarak neler yapabiliriz? Bunu sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, şimdi yayınımıza geçmeden önce bundan önceki atmış olduğum videoda bazı durumları sizlere anlatmaya çalıştım. Doların ve altının savaşları nereye kadar devam edecek ve bu savaşlar devam ederken bizler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve arkadaşlar Avrupa Birliği arasında yatırımlarımızı nasıl devam ettirebiliriz? Bunun sorusunu sizlerle birlikte burada bulmaya çalışacağız. Öncelikle şu an için yayınımıza katılan arkadaşlarımızın hepsine hoş geldin diyerekten yayınımıza dönelim sevgili dostlarım. Evet, bizlerin beklentileri dahilinde haftalık kapanışlar geldi. 17.85 üzerinde bir dolar Türk lirası kapanışı sizlerle birlikte haftalıkta izledik. Haftalıkta baktığımız zaman 17 lira 85 kuruş civarından gelen bu kapanış dolar için olumsuz bir kapanış sayılmaz arkadaşlar. Yani teknik olarak baktığımız zaman 17.85 seviyesi doların kapanış yaptığı seviye olarak iyi bir seviye diyebiliriz. Şimdi hareketlerin buradan devamı gelebilir mi? Bunu anlayabilmek için ise arkadaşlar biraz temel analiz kısmına girmekte fayda var diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Cuma günü biliyorsunuz tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam verilerine baktığımız zaman bir önceki ayla bu ay arasında dünyalar kadar fark var. Fed'in yapmış olduğu 0,75 bas puanlık faiz artışının ardından arkadaşlar ne oldu da bir ay içerisinde böyle tarım dışında çalışanların sayısı 2 kat birden ABD bölgesinde artışa geçti. Bu verilerin inandırıcılık kısmına baktığımız zaman beni pek ikna edemediğini söylememde fayda var arkadaşlar. Özellikle de resesyon sürecine girmiş, 2 defa küçülme göstermiş bir ABD ekonomisinin tarım dışı rakamları bence pek de inandırıcı olmadı. Tabii resmi olarak açıklanan rakamlar neyse şu an itibariyle bizlerin bunlara itibar göstermesinde fayda var. Peki bu rakamların ardından bizler dolar TL kurunda niçin aşağı yönlü bir süreç işledik? Şimdi izledik. Dolar endeksinin yukarı tepki verdiği bu dönem içerisinde dolara baktığımız zaman arkadaşlar Türk lirası karşısında aşağı yönlü bir pozisyon izlediğini görüyoruz. Şimdi buna da baktığımız zaman bizim enflasyon verileri açıklandı ve enflasyon verilerine baktığımızda da 78,6'dan yukarılara doğru daha da ilerlemiş bir enflasyon verisi karşımızda. Bütün bunlar doğrultusunda doların 18 liranın üzerine çıkması gerekliyken bizler dolar TL kurunda aşağı yönlü bir hareket izledik. Ayrıca cari açıktan gelen rakamlar gene pek de iç açıcı rakamlar değildi maalesef ki. Orada da bir 10 milyar dolara yakın bir cari açık maalesef ki bizi ilerleyen günlerde daha da zorlayacak bir dönem içerisine sokacak arkadaşlar. Önümüzde öyle bir tarih var ki gerçekten bu ABD istihdam verilerinin açıklanmasıyla birlikte Fed'in özellikle elini oldukça güçlendirmiş bir durum olduğu apaçık ortada. Peki önümüzdeki bu tarih içerisinde bizler hangi veri bizler için önemli olacak? Bizler şimdi artık bundan sonra 10 Ağustos günü açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine odaklanacağız arkadaşlar. 9,1 civarında tarihinin en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya olan ABD'nin 9,1'lik enflasyon değerini aşağı düşürme olasılığı mevcut mu? Tabii bu açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından enflasyon verilerinde de aşağı yönlü bir beklenti içerisine girmiş piyasa oluştu. Burada da beklenti arkadaşlar 8,7 civarlarında bir enflasyon geleceği yönünde. Tabii bu enflasyon da 8'lerde gelirse şaşırmamak lazım. Tarım dışı istihdam verisi gibi arkadaşlar.
Bunu da buradan bu şekilde anlayabiliriz. Çünkü önümüzde Ağustos ayı içerisinde Fed'in bir faiz artışı kararına gitmeyeceği yönündeki beklentiler var. Zaten yok. Eylül ayı içerisinde bir dahaki Fed toplantısı. Ağustos ayı boş geçecek. Altın tarafına gene baktığımız zaman altındaki hareketlerin yukarı yönlü seyrinin devam ettiği bir sırada ABD tarım dışı istihdam verilerinin bu kadar olumlu gelmesi de baktığımız zaman pek de manidar gözükmemekte. Büyük resme baktığımız zaman arkadaşlar dünyada bir üst devlet olmak yönünde özellikle ABD, Çin ve Rusya arasında büyük bir savaş yaşanmakta şu an itibariyle. Bu savaşı sizlerle birlikte izliyoruz. Daha önceden Rusya tarafından bu tür bir adımlar geldi ve önü kesilmek için özellikle ABD tarafından Ukrayna'ya bazı sözler verildi. Bu Ukrayna'ya verilen sözler dahilinde tabii Ukrayna'da Rusya'nın kırmızı çizgilerini aşaraktan NATO'ya katılma kararı aldı. Bunu hep birlikte sizlerle birlikte izledik. Şimdi bu durumda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken hepimiz Rus rublesindeki aşağı yönlü sert hareketi de yine sizlerle birlikte takipte kaldık. Bunun üzerine Rusya'nın yapmış olduğu hamle biliyorsunuz o da enerji gücünü ve petrol gücünü kullanaraktan arkadaşlar dedi ki bundan sonra bana sadece ruble ile ödeme yapanlara ben petrol ve enerji akışını sürdüreceğim. Tabii bunun üzerine Rus rublesinde bizler gene düşüşün ardından çok sert bir şekilde yukarı yönlü hamleler izledik. Bunun devamında arkadaşlar Avrupa Birliği de ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere özellikle Rusya tarafına yaptırımlar yapma kararında bulundular. Tabii bu kararların ardından Rusya boş durmadı. Özellikle ABD'nin Rusya'nın ödeme yöntemlerini kısmasının ardından ve yurt dışında bulunan varlıklarına el koymasının ardından ABD tarafını daha da zora sokabilmek için arkadaşlar ne yaptı? Avrupa Birliği tarafına gaz akışını durdurduğunu bildirdi. Tabii bu gaz akışını keserken Rusya'nın bakım çalışmalarını ön planda tutması ve ardından da bu bakım çalışmalarını uzatmaya devam edeceğini bildirisinin ardından tabii Avrupa tarafında da enflasyonist baskı gün geçtikçe kendini göstermeye başladı. Avrupa tarafına baktığınız zaman enerjiye oldukça ihtiyacı olan bir Avrupa tarafı ve bu enerjiyi karşılayacak başka bir kısmında Rusya'dan başka bir kısımdan olabilme ihtimali de oldukça az gözükmekte. Tabii Rusya'nın petrol rezervlerindeki kısıtlamaya gitmesinin ardından da petrol fiyatlarında bizler sizlerle birlikte zaten yukarı yönlü seyri izledik. Bu yukarı yönlü seyirle birlikte enflasyon üzerindeki baskılar gün geçtikçe daha da fazla artmaya başladı. Şimdi buraya kadar bunları anlatmamdaki sebep sevgili dostlarım yaz ayları içerisinde olmamızdan kaynaklı olaraktan şu an için enerji ve petrol maliyetlerinin henüz enflasyon üzerinde o kadar fazla etkisinin olmamasından kaynaklı. Çünkü kışın ısınma, özellikle Avrupa bölgesinin de ısınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oldukça fazla petrol tarafına ihtiyacı olacağından dolayı bu işin asıl resmi tarafı bu kur şoklarının işte yaşanabileceği bir dönem tarafı olarak da Eylül ayından sonraki dönem bizler için önemli olacak. Yaz aylarında üretimden kaynaklı olarak gıda maliyetlerinde bazı düşüşler olabilir. Bu da ABD 10 yıllık ABD enflasyon rakamlarının 10 Ağustos'ta bir miktar düşük çıkmasına da sebebiyet olacaktır. Yani bunları burada anlatmamdaki sebep bunlara dayalı olarak temel bir analiz yaptığımız zaman ABD'nin enflasyon rakamlarında aşağı yönlü Ağustos ayı içerisinde bir gerileme görme ihtimalimiz var. Fakat bundan sonraki dönem yani Eylül-Ekim
ve Kasım ayları için Avrupa bölgesinde olsun, yani İngiltere'de olsun veya ABD bölgesinde olsun, gene bu petrol fiyatlarında ben 90 doların altında bir fiyatlama beklemediğimden dolayı enflasyon yönünde yukarı yönlü hamlelerin tekrardan devam edeceği yönündeki düşüncem sabit arkadaşlar. O yüzdendir ABD'nin faiz arttırımlarına 0,75 baz puanla devam edebilme olasılığını da oldukça düşük gören taraftayım. Bence ABD ancak 0,50 baz puan aralığında Eylül ayı içerisinde bir faiz artışına gidebilir. Bu her ne kadar da altın tarafındaki yukarı yönlü seyrin baskılanması yoluna gidilmesi yönünde ABD tarafında uygulanan bir yöntem olsa da işin içerisine Çin'i de dahil etmek isteyen, Çin'i de rahatsız etmek isteyen bir ABD hükümeti görüyoruz. Bunu da Çin-Rusya işbirliği ve ABD, İngiltere, Avrupa Birliği işbirliği arasında bir savaş. Bu savaşın da arkadaşlar baktığınız zaman Rusya tarafının altınının çok olması, Çin tarafında da altının çok olması, altın fiyatlanmasını bu yönden istemeyen bir ABD, İngiltere ve Avrupa tarafını görüyoruz. Fakat bunun için Çin tarafını da biraz zayıflatmak isteyen, Çin'in başka işlerle meşgul olmasını isteyen ABD'den stratejik bir atak geldi. Bunu hep birlikte zaten geçenlerde sizlerle birlikte izledik. Burada Nancy Pelosi'nin arkadaşlar Tayvan'a ziyareti. Biliyorsunuz bu ziyaret açıklanmasıyla birlikte altın tarafında bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketler izledik. Fakat daha sonra piyasaları pazartesi günü açılma günü özellikle piyasaya bir haber düştü. Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin iptal edildiği yönünde piyasada bazı açıklamalar geldi. Bu da altının ateşini bir miktar düşürdü. Yani şimdi burada stratejik olarak baktığımız zaman sevgili dostlarım, altın tarafında hareketleri baskılayan tarafın Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Londra tarafından geldiği apaçık ortada. Altın ve petrol fiyatlarının düşmesini istemeyen tarafta ise arkadaşlar Rusya ve Çin tarafının olduğu oldukça belli. Normalde baktığımız zaman bu kadar enflasyonist koşullarda zaten altının bu fiyatlarda durması, gümüşün bu fiyatlarda durması hemen hemen imkansız gibi gözükmekte. Pelosi'nin yaptığı Tayvan ziyaretiyle birlikte Çin bu ülkenin kendisinden ayrılmasını istemediği için zaten ikisi bütün bir ülke. Buraya arkadaşlar baskıyı arttırma kararı almış durumda. Burada yapılan özellikle gerçek mermilerle yapılan ve gerçek füzelerle yapılan bir Çin tarafından açıklama geldi. Burayı mutlaka bir operasyon düzenleneceği ve Tayvan'ın burada arkadaşlar cezalandırılacağı yönünde Çin tarafından büyük açıklamalar geldi. Çin dediğini yaptı arkadaşlar. Dediğini yaparken de bu arada Çin 5 tane füzesi arkadaşlar Japonya'nın deniz sularının içerisine düşmüş durumda. Bakın bu Çin tarafından özellikle yanlışlıkla gönderilmiş bir olay değil. ABD'li Pelosi'nin özellikle Tayvan'a gitmesi boş değil. Bunun burada en büyük etkenlerinden biri arkadaşlar çip. Biliyorsunuz çip krizi bütün dünya üzerinde var. Çin en büyük çip üreticisi fakat bunun %50'si de üreten kısım Tayvan. Yani ABD'nin şu an Çin tarafında Tayvan'a yanaşmasının en büyük sebebi bu çip krizini bir türlü buradan aşmaya çalışıyor. Bu Rusya-Çin ilişkileri burada biliyorsunuz belli bir müddet Çin tarafında kapanmalar yaşandı. Bu kapanmaların sebebini de şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla ABD'nin Tayvan tarafındaki bu çip krizini çözme yolundaki isteği, yani bu Tayvan üzerinden bu çip krizini aşmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz. Yani karşılıklı arkadaşlar stratejik birçok adım atılıyor. Bu adımlar içerisinde petrol ve altın
çok büyük etken. Çünkü altın tarafı enflasyon düşürmek isteyen ABD tarafının yükselmesi hiç de hoşuna gitmiyor. Çünkü altının yükselmesiyle birlikte maliyetlerin birçoğu artışa geçiyor. Bu artışa geçmesiyle birlikte de ABD ve Avrupa tarafında özellikle enflasyonist baskı daha da artıyor. Ayrıca altının yükselmesi Rusya ve Çin'in varlıklarını da güçlendireceğinden dolayı arkadaşlar ABD tarafı, yani ABD, Avrupa ve İngiltere tarafı bu üçlü koalisyon altının yukarı yönlü gitmesine izin vermiyorlar. 1772 dolar seviyesinden altının ons tarafında bir kapanış geldi. Bütün bu engellemelere rağmen altının 1772 dolara kadar bir haftalık kapanış yapması, bizler teknik olarak baktığımız zaman ons tarafında 1772 dolardaki kapanış olumlu bir kapanış sayılabilir. Dolar tarafında da baktığımız zaman 17.75 üzerinde kalındıkça dolardaki kapanışlarda da hala da yukarı yönlü seyrin bittiği söylenemez. Yani teknik açıdan baktığımız zaman piyasalarda hala da dolar ve altın tarafında bir aşağı yönlü hareket beklentisi içerisine şu an için girmemiz mümkün değil. Gümüşün ons tarafına baktığımız zaman evet, gümüşün ons tarafında olumsuz gene bir kapanış oldu. Doğruyu söylemek gerekirse burada 20.20 dolar üzerindeki hareketler gümüşün ons tarafı için olumlu sayılacak hareketlerdi. Fakat bunun altında gümüşün onsunda hareketler sizlerle birlikte izledik. Buradaki beklentimiz 21 dolar 50 sent civarına doğru gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareketlerdi. Fakat tarım dışı istihdam verileriyle birlikte buradaki hareketin ons bazlı özellikle altın ve gümüş tarafında aşağı yönlü bir miktar hareketlerin aşağı yönlü dönmesine sebebiyet verdi. Fakat dediğim gibi arkadaşlar, ben ABD tarım dışı istihdam verilerinde açıklanan rakamların maalesef ki gerçeği yansıtmadığına inanan kesimdeyim. Ve bu süreçte ilerleyen günlerde Çin, ABD ve Tayvan burada çok, çünkü tehlikeli hareketler yaşanıyor. Buradaki hareketler daha da agresifleşecektir ve bunun yansıması altın tarafında sert bir şekilde görülecektir. ABD'de de ayrıyeten resesyon sürecinin bittiği kanısında değilim. Bunun üstü örtülmeye çalışılıyor. Her ne kadar da resesyonda şu an, bak gördünüz mü, ABD şu an resesyonda değil şeklinde bir imaj verilmeye çalışılsa da ben arkadaşlar ABD'nin de Avrupa Birliği'nin de İngiltere'nin de şu an itibariyle bir resesyon süreci içerisine girdiğinin en büyük kanıtlarını gelen büyüme verilerinin kötü olmasından zaten anlaşılıyor. Bunların bir ay içerisinde de iyileşme durumlarının olacağı kanaatinde değilim sevgili dostlarım. Şu an tamamıyla piyasaları manipüle etmek isteyen bir ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği tarafı var. Bu işlerden zarar görmemeye çalışan da Çin ve Rusya tarafı var. ABD Rusya'yı oyalayabilmek için konuşamadım. Bu Covid dolayısıyla bazen ağızda kuruluk hala da devam ediyor sevgili dostlarım. Kusura bakmamanız dileklerimle. Evet, Rusya tarafını özellikle oyalamak için karşısına bir Ukrayna gerçeğini çıkardılar. Şimdi de Çin tarafını oyalayabilmek için aynı taktik Çin tarafında yapılıyor. Bunları birleştirdiğiniz zaman büyük resmi zaten sizler de göreceksiniz sevgili dostlarım. Burada şu an en tepede ABD, onun altında Rusya, Rusya altında Ukrayna, Çin, Çin altında da Tayvan. Yani büyük bir savaşın içerisindeyiz. Şu an büyükler tepişiyor. Bizler de biliyorsunuz ezilen taraftaki çimler olmamak için yatırımlarımızı korumaya çalışan taraf içerisindeki kısım oluyoruz. Şimdi dolar kurunda bu temel analizimizi yaptıktan sonra diyeceksiniz ki iyi de abi nereye kadar gider bu iş? Bu iş nereye kadar gider? Evet, gördüğünüz gibi tam EMA değerinin üzerinde
17.85 civarından bizler dolar TL kurunda bir kapanış gördük. Şimdi bu kapanışla birlikte arkadaşlar piyasalarda şu an için aşağı yönlü bir hareket söyleyebilmek için inanın ki erken. Daha önce de şuradaki EMA tarafından bir kırılım piyasalarda yaşanmış ve burada bakın dolar kurunda kaç kuruşluk bir aşağı yönlü ivmelenme yaşanmış. 17.30'dan gelen kırılım alttaki 16 lira seviyesine kadar uzamış. Yani burada bir 30 kuruşluk aşağı yönlü bir marj yaşanmış. Burada da gene 17.85 civarından bir kırılım görülebilir ise arkadaşlar burada 17.50 ve altında şuraya bir iğne atma olayı 17.30 civarına kadar bir iğne atma olayı gerçekleşebilir. Tabii bunun gerçekleşebilmesi için bu ihtimal var mı diyeceksiniz. Evet, bu ihtimal var. Bunun altında aşağı yönlü hareketler görebilirsek buradaki ivmelenme 17.30 civarına kadar dolar kurunda bir geri çekilme yaşatabilir. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar sizler için doları takip eden sevgili dostlarımız için 17.75 önemli bir nokta. Bu bölgeyi takipte kalmanızda fayda var. Bunun altında kapanışlar görebilirsek aşağı yönlü çekilmeler yaşanabilir. Fakat banka makasları biliyorsunuz oldukça fazla. Buradaki 15-20 kuruş belki sadece Forex piyasalarında ve Viyop piyasalarında işlem yapan arkadaşlarımız için faydalı olabilecek alanlar diyebiliriz. Öbür türlü bankadan işlem yapan arkadaşlarımız için böyle bir al-sat imkanı satıp alamama durumları da yaşatabilir arkadaşlar. O yüzden Selamet demiş ki başkanım sesin hala düzelmemiş. Evet Selamet maalesef seste hala da bir düzelmeme durumu mevcut. Tuncay geçmiş olsun demiş. Teşekkürler Tuncay. Evet sevgili dostlarım doları biraz anlattık. Dolarla ilgili anlaşılmayan bir durum yok zannedersem. Dolarda kısa yönlü olarak düzeltme hareketleri yaşansa da Eylül ayı gerçekten dolar için zor bir ay olacak ve dolardaki bu hareketler Eylül ayından itibaren bir kur şoku şeklinde devam edebilir. Maalesef ki durum bu şekilde teknik olarak baktığımız zaman. Evet altın tarafına baktığımız zaman 1772 altının ons tarafında önemli bir rakam için takip edeceğimiz önemli bir rakam. Cuma günü itibariyle 1772 seviyesini test edildi. Oraya bir iğne atıldı. Fakat bunun üzerinde bir kapanış altın ons tarafında bizler yaşadık. Bu da bizlerde 1772 hatta 1750 dolarlara kadar aşağı yönlü sarkmaların altının ons tarafında normal olduğu, bunların altına inilmediği müddetçe 1230 dolarların altının ons tarafında hala da yukarı yönlü hareketin gerçekleşebileceği bir seviye olarak takipte kalınılmalı diye düşünüyorum. Burada bir trend çizgimiz var. Zaten trend çizgimizde hala da yönü yukarı yönlü bize vermekte. Yön altının onsunda henüz sat pozisyonuna geçmiş değil. Yön hala altının ons tarafında yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. Gram altın tarafına baktığımız zaman da gram altındaki hareketlerde bir aşağı yönlü ivmelenmenin yaşanması şuraya kadar bakın arkadaşlar 1000 TL'ye kadar olabilir. Bakın bu olacaktır anlamı taşımıyor. 1000 TL'ye kadar olabilir. Çünkü şuradaki oluşumun geçtiği kısım şuradaki 1000 TL'ye denk gelen bölüm ve şuradaki hareket gene 1000 TL'deki bu desteğe kadar altında aşağı yönlü hareketleri bizlere yaşatabilir. Ama buranın yukarı yönlü 1000 TL altına sarkmaması durumunda bizler için 1060 civarından geçen bölge bir ana hedef bölgesidir. Kısada 1036 TL'den bir düzeltme sürecinin yaşanabileceğini zaten son videomuzda sizlerle birlikte değerlendirmiştik. Buradaki değerlendirmemizdeki amaç aynen bu grafik üzerinde takip ettiğimiz sol taraftaki oluşumla aynısını sağ tarafta da bu oluşumun yapabileceği yönünde. Fakat bu formasyonun bittiği anlamı taşımaz. Burada 1000 liraya kadar olan hareket düzeltmedir ve buradan bu hareketin yukarı yönlü tekrardan 1060 TL civarındaki ana hedef bölgesine doğru da kendini atma potansiyeli hala da altının gram tarafında mevcuttur arkadaşlar. O yüzden dediğimiz gibi altında da 1000 TL önemli olacak. 1000 TL
altında kapanış olmadıkça herhangi bir panik sürecine girmeye gerek yok. 1000 liranın altına iner isek işte o zaman bir miktar pozisyon azaltımına altın tarafında gidilebilir. Bakalım, izleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu izlediğimiz kama özellikle şu an itibariyle bu kama yukarı mı yoksa aşağıya mı kırılacak? Buradaki hareketin tekrardan aşağıya seyredebilmesi için de bu kama altında kapanışlar şart. O da 990 lira civarından geçen bir alan. Yani bu kama bize diyor ki arkadaşlar 990 TL altında gram altında bir kapanış olmadıkça panik yapmaya gerek yok. Yönümüz hala da yukarı yönlü devam etmekte. Gümüş tarafına bakalım hemen. Gümüşteki son hareketler. Gümüşün onsuyla başlayalım. Sonra gramla devam edelim. Evet, gümüşte bakın arkadaşlar, ons tarafında burada bir bayrak hareketi yapıyor olabilir bu gümüşün ons tarafı. O yüzden gümüşün ons tarafında şu seviye önemli olacak. Bu seviyenin altında bir kapanış olmadıkça 19.80, 19.70 diyelim. 19.75 altında bir kapanış olmadıkça bu sıkışma 19.75 20.45 arasında devam edebilir. 20.45'i kırmasıyla birlikte bizler şuradaki filamanın boyu kadar, yani 21.50 hedefine doğru yukarı yönlü hareketi ons tarafında da tekrar yaşayabiliriz. Önümüzdeki günlerde ABD'de açıklanacak enflasyon verisi önemli olacak. Bu veriyi yakinen takip edeceğiz arkadaşlar. Fakat verideki beklenti, bilmenizi isterim ki enflasyonist yönde bir miktar aşağı yönlü beklenti geleceği yönünde. 9.1 olan seviyenin 8.7 civarlarında çıkacağı yönünde. Bu da altında ve gümüşte biraz daha geri çekilme potansiyeli yaşatabilir. Fakat ABD, Çin, Tayvan arasındaki gerilimde altın ve gümüş tarafında hala daha yukarı yönlü seyrin devamını sağlayacak, temel haber akışlarını getirebilecek bir ortam. Bu da unutulmamalı. Her iki tarafı da dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Bakalım son haberlerle birlikte neler olacak? Bunu da hep birlikte sizlerle birlikte izleyeceğiz. Yani demem o ki, kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, şu an için piyasalarda ne al yapılabilir ne de sat yapılabilir. Oldukça temel haber akışlarına dayalı bir piyasa bu hafta itibariyle sizlerle göreceğiz. Ve bu piyasa hafta içinde zaten şekillenmeye başlayacaktır. Hafta içindeki bu şekillenmeyle birlikte haftalık kapanışlar ve aylık kapanışlar nezdinde yapmış olduğum bir çalışmam var. O da yarın büyük bir ihtimal pazar günü bitecek. Bunu sizlerle paylaşacağım. Geri düşüşler veya yukarı yönlü hareketler hangi seviyelere doğru gerçekleşebilir? Bunların çalışması bitince de yarın sizlere piyasa açılmadan bunu paylaşacağım sevgili dostlarım. O yüzden hepiniz sakin olun. Piyasada kaçan giden düşen bir şey şu an için yok. O yüzden ben derim ki şu an ve önümüzdeki hafta al-sat işlemlerinden bir nevi de olsa uzak durmakta fayda var sevgili dostlarım. Evet, şu an yorum yazan arkadaşlarımızın hepsine Selamet, Ceyda, Tuncay, isimsiz, evet, Birgül, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.